Herkese merhabalar, güzellikler diliyorum, mutluluklar diliyorum. Evet bu hafta çok zor, yoğun bir haftaya girdik. Sizlere böyle güzel bir doğada merhaba demek istedim. Böyle bir background seçtim sizler için. Evet çünkü çok zor ve etkili bir haftaya girdik maalesef. Önceden hemen size söyleyeyim hazırlık olsun. Ve hemen pazartesi günden itibaren Aslan Dolunay enerjisiyle başlayacağız. Tabii Kova stalyumu çok yoğun. Güneş tutulmasının etkileri oldukça yoğun bir hafta. Pazartesi günü bugün yani ikili ilişkilerde çok etkili bir gün. Zaten bu hafta ikili ilişkilerde ve sizi çevreleyen konular yani hükümet, devlet, ekonomi konularında etkili bir hafta olacak. Bugün genel anlamda pazartesi günü ikili ilişkilerde etkinlemiştik. Arkadaşlarımız, ailemiz yapmak istediğimiz konular çok ön plana çıkıyor ama öte yandan tabii Satürn'ün etkileriyle sizi sıkıştıran bir yanı var. Kendinizi olduğunuz gibi ifade etmek, bir şeyleri harekete geçirmek için pazartesi çok sıkışmış baskı altında hissedebileceğimiz bir gün ve o yüzden kendinizi olduğunca kabullenmek, işte rahatlatan konularda yer alabilmek çok önemli olacak. Aslan Dolunay enerjisi hakim. Ve 3 Şubat Salı duyduğunuz her şeye inanmayın. Evet Ay Aslan Burcu'nda olacak fakat bugün özellikle sabah saatlerinden itibaren zaten Ay 01.54'te bir boşluk yaratacak. 6'ya kadar sabah 6.30'a kadar devam edecek ve sonrasında Başak'a geçecek. Bu da Güney Ay düğümüyle beraber geçmiş konuların yeniden ortaya çıkması. Yine Merkür'ün tabii ki Chiron Koç'la yapmış olduğu bir seksil var. Yani geçmiş konular ortaya çıkıyor, yaralar ortaya çıkıyor. Bir yandan da buradaki belirli temalarla ilgili konuların üstüne çok saplantılı halde tutunmamak, buradaki ilişkilerde özellikle sizi sıkıştıran konularla ilgili etkin bir güne işaret ediyor. O yüzden duyduğunuz her şeye inanıp bunların üzerinde sizi sıkıştıran etkileri çok büyütmememiz gereken bir güne işaret ediyor. Özellikle temas ettiğiniz kişiler gün genelinde o geçmiş konuları ortaya çıkartan ortak alanlarda çok ortaya gelecek ve burada tabii ki pek çok konuda iyileştirebilen de bir gün. Chiron'un etkisiyle konuşmalarınız iyi konuşun, iyi olsun. Söylediğiniz sözlerin o geçmiş konularla ilgili tamamlayıcı enerjiyi takip etmek olumlu olacak. Yazmak, konuşmak, düşüncelerinizi dönüştürebileceğiniz bir güne işaret ediyor. Özellikle karmik etkili bir gün. Güney Ay düğümüyle beraber hareket ettiği için karşılaşmalar ve iletişimlerde dönüşler olabilir Salı günü. Kalpten geçenlerin ortaya çıkacağı bir gün Salı günü. Ve 4 Şubat Çarşamba en karmik gün. Özellikle güzel bir gün. Yine Ay Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle birleşiyor. Karmik ve kadersel etkiler dediğimiz bir gün olacak. Gün genelinde Ay Jüpiter seksili güzel uyumlu açısı hakim. Büyümek, geliştirmek istediğiniz konulara yönelirken aynı zamanda sizi aydınlatacak, arındıracak, yeni fikirlere doğru ilerlemek istediğiniz ve pek çok konuyu halletmek için baş koyduğunuz konuları güzel bir şekilde etkileyecek. Uranüs aynı zamanda bugün çok karmik bir gün 27 derece boğadan retrosundan çıkmaya başlıyor. Bu da zaten pek çok konunun hızlanarak önümüze gelmeye başlayacağı bir güne işaret ediyor. Merkürle kare yaparak girecek, ani gelişebilir. Bu olaylar çok sürprizli bir şekilde yaşamınıza gelebilir. Çok ilginç konularla ortaya çıkabilir. Öte yandan tabii ki beklenmedik durumlara karşı da dikkat etmemiz gereken bir güne işaret ediyor. Demiştik ya çarşamba gününden itibaren ekonomi, finansal ve hükümet sosyal konularla ilgili çok aktif gündemler, hızlı gelişmeler, dünyadaki haberlerin çok hızlı bir şekilde gündemimize geleceği gergin bir hafta demiştik. Çarşamba günden itibaren alametleri adeta başlayacak. Ve 5 Şubat Perşembe günü zor günlerimizden bir tanesi. Ay Başak Burcu'nda boşluğa girecek. Özellikle sabah 10.48 ile 12.33 arasında boşlukta seyahat eden bu süreyi kullanmamakta fayda var. İşleriniz yarım kalabilir, istediği gibi olmayabilir. Ay boşluk zamanları tercih etmemek daha iyi oluyor. Ve burada özellikle teraziye geçerken öğle saatlerinden sonra yani 12.33'ten sonra terazi ikili ilişkilerde baskın bir enerjiyle gelecek. Satürn'le beraber karşıt yapacak. Ay terazide özellikle öğle saatlerinden itibaren
ay yanan yolda dediğimiz ayın daha zayıf konuma düştüğü bir noktada olacak ve akrebe doğru da gidecek. Bu birkaç gün özellikle ikili ilişkilerde sorunları büyütmemek önemli olacak. Neptün'le de yine karşıtlık haliyle beraber ilerliyor. Depresif ağır bir enerji. Satürn, Neptün onlarla karşıt gidecek. Özellikle Perşembe günü ağır bir enerji çalışıyor. Burada tabii ki Venüs Kayron'la güzel bir sekstili var. Bu anlamda da tabii ki ortak paylaşımlarla, ortak fikirlerle, ortak çalışmalarla yaraları iyileştiren, şifa getiren, daha destekleyen bir alanda olacak. Yani burada geçmiş konuları tekrar düşünmek yerine ilerletmek, ortak paylaşımdaki kırgınlıkları bulmak ve burada konuşabilmek bunları duygularda yardımcı olacak. Fakat tabii ki bu sırada Merkür Uranüs'le kare yapacak. Biraz iletişim, konuşmak güçleşecek, uyumlu kalmak bugün destekleyecek. Ve 6 Şubat Cuma en zorlu günler, büyüyen krizlere çok dikkat, en karmik günler demiştik. Çarşamba ve Cuma günü. Mars özellikle çok etkin bir gün. Aile beraber, ay zaten yanan yoldaydı. Özellikle öğleden sonra aktifleşen sosyal ilişkilerle ilgili beklenmedik durumlar oluşurken aynı zamanda derinde gizli olan duygularımız arasında ortaya çıkan durumlara dikkat etmek gerekiyor. Burada ortak alanda sizi kıran konuşmalar, söylemler, ilişkilerdeki zor durumlar Ay Jüpiter'le büyüyeceğini gösteriyor. Öte yandan tabii ki çok değişik fikirler, parlak fikirler, yolunda gitmeyen işlerinizi düzenlemek adına da bunları ortaya çıkararak bu en son noktadaki derin problemleri görerek çözmenizi de sağlayan şifalı bir yanı da var. Umarım bu yönde çok güzel gelişmeler alırsınız. Öte yandan beklenmedik harcamalar, beklenmedik parasal durumlar, finans demiştik ya, Cuma gününe doğru bankalar, borsa, finans anlamında zorlu bir geçişe doğru gidiyor olacağız. Özellikle hükümetler, para, finans bu alanda zorlu günler içinde olacağımızı gösteriyor. Harcamalarınıza lütfen dikkat, burada önemli bir gün. Ve 7 Şubat Cumartesi yaralar derine gizleniyor. Evet, ay akrebe geçiyor. Ay akrep burcunda, özellikle terazide tam öğle 14'te yani 15 sularında akşam saatleri 10'a kadar uzunca bir süre ay boşlukta olacak ve akrebe geçecek gece saatlerinde. Evet, Venüs'le uyumlu olacak ama adeta ilişkilerdeki o sorunları derine gömme gibi bir anlayışa doğru gidiyor gibi gözüküyor. Akrep enerjisiyle belki kimilerimiz için o içimizdeki kırılganlıklar, küskünlükler en derin noktalarda çalışabilir. Zaten bugün Cuma günü Merkür de Balık burcuna geçecek. Tamamen sezgisel, duygusal yaklaşımların çok önemli çıktığı bir süre. Tabii ki empati, sezgisellik, insanlarla uyumlu bir açıda ilerleyebilmek, şefkat ve sevgi temalarını arttırmak önemli, ancak tabii ki zorlu günler olduğu için geçmişten günümüze taşıdığımız o duyguları tetikleyen noktalar, içe gömülen, o kalbimizin en derinlerine gizlenen noktaları işaret eden bir gün. Geçmişle gelecek arasında, yapacaklarımız arasında biraz sıkıştırabilir. Akşam saatleri tabii ki daha uygun. Konuşma yapmak istiyorsanız bugün Cumartesi günü Ay, Venüs ve Merkür ile çok güzel bir etkileşime geçecek. Bugünün biraz daha ikinci yarısı akşam saatlerine doğru ay boşluktan çıktıktan sonra biraz daha olumlu olacaktır. Yüksek hedefler, umutlara odaklanmayı destekleyen bir gün Cumartesi günü, geleceğe doğru uzun vadeli planlamak daha destekleyici. Ve 8 Şubat Pazar, haftanın sonuna geldik. Stresli ve öfkeli bir güne geldik. Ay Akrep Burcu'nda, demiştik ya, yaralar derine iniyor. Orada yaraları büyütmemek, tabii ki gizli konulara yöneliş, içeride tuttuğumuz o duygulara çok dikkat. Belki de orada fark edeceğimiz konuları da arındırabileceğimiz bir gün olabilir bugün. Akşam saatlerinde çok fazla Ay Mars etkisi olacak. O biriktirdiğimiz ikili ilişkilerdeki yorucu gündemler sert bir dille, dik bir şekilde çıkabilir. Tabii ki haftanın enerjisi genel anlamda hem parasal, finansal anlamda bizleri maalesef zorluyor. Sizler için bu güzel tabii ki tabloyu seçtim ama adeta yaşamlarımızda gerçekten doğa gibi, hani yağmur yağıyor, fırtına oluyor, pek çok gündem oluyor. Ama burada özellikle kalbimizden geçenleri, yaşamımızda kendimizi sakin ve dingin tutabilmenin önemini çok vurgulayan günlerden geçiyoruz. Özellikle parasal anlamda lütfen birbirimizi incitmeyelim, kırmayalım. Ve bu haftanın en çok etkilenecek burçlarına bakalım. Boğa, Akrep, Başak, Terazi, Oğlak ve Balık bu hafta çok etkilenecek. Instagram kanalımda ve YouTube kanalımda
Tüm Şubat ayını anlattım. Plüto geçişlerini anlattım. Satürn, Neptün geçişlerini anlattım sizler için. Oradan da etkileri görebilirsiniz ve Instagram kanalıma gelirseniz orada da tabii ki gün gün yazıyorum. Burçları da yazıyorum elimden geldiğince. Haritalarınızı da gönderiyorsunuz. Çok seviniyorum. Teşekkür ediyorum. Benim için onlar birer hazine gerçekten. Hepsine baktıkça hazineler görüyorum. Çok güzel, kendim için de bir yansıtma oluyor aynı zamanda. Paylaşırsanız elimden geldiğince aldığım eğitimi sizlere fayda olmak amacıyla sunuyor olacağım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Zorlu bir hafta. Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi koruyun. Evet, sizler için o okuduğum yazıyı paylaşmak istiyorum. Sizi özgürce olduğunuz gibi seven, sizi özgürce olduğunuz gibi kabul eden insanlara, sevenlere şöyle sımsıkı sarılın ve onları hiç bırakmayın. Olur mu? Görüşmek üzere. Güzel bir hafta diliyorum.